Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere deste set şeklinde bir açılım hazırladım. Açılım konumuza geçmeden önce ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Benim çok sevgili bir danışanım var. Bana çok güzel hediyeler hazırlayıp göndermiş. Karşınızda gördüğünüz aslında telefonluk ama kanalımın sembolünü ve ismini kullanarak bana çok güzel bir hediye hazırlamış. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Ben de arkadan bir ışıklandırma yapıp güzel bir görüntüyle video çekmek istedim. Hazırladım sizlere. Şimdi aslında ben rahatsızım. Sesimden de anlayacak olduğunuz üzere. Ama çok videosuz bırakmak istemedim ben sizlere. Sanırım 9 gün oluyor. 9-10 gündür video çekmiyorum. Bugünkü konumuzu da şuna göre hazırladım. Ben videolar altında bıraktığınız yorumları hep okuyorum. Neye ihtiyacınız olduğunu kolektif olarak değerlendiriyorum. Bireysel olarak değil. Çünkü ben burada bireysel açılım yapmıyorum. Şöyle bir baktım. En fazla ihtiyaç duyulan konunun şu olduğuna kanaat getirdim. İletişim problemi yaşayan kişiler, ne tamamen biten, ne başlayan, başladığı bittiği belli olmayan ilişkiler, sürekli bir belirsizlikte ve arafta kalmış durumlar. Bu konuları ele alarak, iletişime de önem vererek bir açılım yapacağım bugün sizlere. Aslında burada desteler çok fazla var, çok fazla hazırladım elimin altında ama daha çok objelere odaklanmanızı istiyorum. Çünkü hepsinde aynı desteleri kullanacağım. 2 tane objemiz var. Birinci objemiz güllü bir kutumuz. Diğeri de mavi bir küpe. Avize şeklinde. Avizeye benziyor. Şu şekilde daha rahat seçebileceğini de düşünüyorum. Evet. Seçiminizi yapamadıysanız eğer videoyu durdurun. Ben kırmızıdan başlayacağım, güllü kutudan. Bunu şimdilik kaldırıyorum. Hadi buraya alalım. Şunu soralım. Size bu belirsizliği yaşatan kişinin şu an genel enerjisinde ve hayatında neler olup bitmekte? Burada sizden bağımsız bir konunun çıktığını düşünmüyorum. Hem kalp çakrasına düşünme gelmiş hem de kalp çakrasına hissetme gelmiş. Ben bu kişinin kalp çakrasında bir problem olduğunu da düşünmüyorum. Sadece konusunda, gündeminde duygu dünyası çok yoğun bir şekilde ama yanlış kararlar aldığını düşünüyor. Yanlış kararlarının ya da yanlış iletişim kurmanın kendisinde yarattığı ayrılık ya da sıkıntı durumlarını çok fazla yaşadığını görmekteyim. Ya sizi kandırmış, ya iyi niyetinizi suistimal etmiş ve bunun ceremesini şu anda çekiyor. Ya da kendisini kandırılmış ve bir şekilde alavereye dalavereye karıştırılmış hissediyor. Ben bu kişinin uzaklıklarla alakalı bir sıkıntı yaşadığını da görüyorum. Aranızda özellikle de mesafe varsa size uzaktan bakıyor. Ya da ticaretle, iş para konularıyla ilgili bir konuda uzaklardan haber bekliyorsa bu konuda kalbinden geçen şeyin kendisine gelmeyeceğiyle ya da kendisini kurban edilmiş gibi hissedeceğiyle alakalı bir sıkıntı yaşadığını görüyorum. Biraz savunmacı bir yaklaşım gelmiş. Duygularının arkasını kasıtlı şekilde, bilinçli bir şekilde dönmüş olabilir. Bir çıkmaz hissettiği çıkıyor hayatında ama bu çıkmaz, açılımımızın da konusu zaten belirsizlik ve iletişimsizlik olduğu için bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama arada uzaklıklar ya da burada farklı kuşlar resmedilmiş bakın. Evet, kuşlar bazen bize haberi de verir ama bazen dedikoduyu da söyler. Yani farklı söylentileri, huzursuzluğu ve endişe kalıplarını da doğurabilir. Farklı kişilerce duyduğu ya da farklı kişilerin ilişkinize, ikiniz arasındaki duruma dahil olduğu durum nedeniyle de sıkıntı yaşadığını görmekteyim baktığımda.
Bu kişi ticaretle uğraşıyorsa eğer ticaretle ilgili şu anda bir sıkıntı yaşadığını da görüyorum. Aynı zamanda haberi sizden beklediği bir durum da gelmiş. Fakat burada şöyle bir durum var ki ikinizden birisi sevgi alıp vermeye hazır değil şu anda ya da açık açık bir şeyleri konuşmaya hazır değil. Bu kişi olduğunu düşünmekteyim. Yani siz belirsizlikten şikayet eden taraf olarak bu videoyu izliyorsanız eğer bunu netleştirmek isteyen tarafsınızdır da aynı zamanda. Ama bu kişi hayatındaki bazı şeylere bağlayarak bu belirsizliği bir müddet daha devam ettirebilir. Yine bunların devam edeceğini görmekteyim. Şimdi sizle ilgili düşüncelerine ve duygularına bakalım. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Arkadaşlar bu kişinin düşüncesinde sizinle bir şeyleri telafi etmek var. Belki gönlünüzü almak istiyor, belki özür dilemek istiyor. Gel beraber yeniden bir şeylere başlayalım ya da benim aslında niyetim bu değildi deme isteği var. Bakın yine kuşlar gelmiş dedim ya size. Çok fazla kuş figürü var. İletişim kurar bu insan sizinle ama arada bir mesafe ya da engellenme durumunun olduğunu da görüyorum. Sosyal medya platformları üzerinden. Şöyle çıkıyor. Siz bu kişiye eğer bu belirsizlik nedeniyle set çektiyseniz ya da bir şekilde tavrınızı ortaya koyduysanız bu kişinin duyguları o esnadan sonra yücelmeye başlamış, yükselmeye başlamış size dair. Hem iletişim kurmak istiyor hem istemiyor. Burada iki yönlü geldi. Sizi çok özlediğini görüyorum. Özlem olmasına rağmen inatçılık ve ilgisizlik gibi bir durumda görüyorum. İlgisizmiş gibi davranabilir. Kendi duyguları çok fazla çünkü. Bir de sizin ona karşı kayıtsız kalacağınızı ve ona meydan okuyacağınızı hissettiği için kendi romantizmini içinde yaşamayı tercih ettiğini de görüyorum. Fakat burada yansıma sayılar gelmiş 12'ye 21. Burada birbirinize duygu durumlarınızı arada engel de olsa, mesafede olsa, iletişimde anlaşmazlıklar da olsa yansıttığınızı görmekteyim. Bu kişi bir anka oluyor zihninde. Yani öyle bir an olsa da ben onunla karşılaşsam ya da karşısına çıksam veya bir şekilde bu internet ortamında bile olsa takip ettiğini görüyorum size. Bir şeyini yakalasam dediğini görüyorum. Şuraya ekstra bir kart daha açacağım. Neyi yakalamayı planlıyorsun ki sen? Bu arada onun hayatında ona sinir olan, onun mutlu olmasını istemeyen, onun hislerini de hayatını da karıştırmaya çalışan insanlar olabilir. Biraz bunlardan da endişe duyduğunu görüyorum. Bir stres var. Söylentiler, laflar, sözler bu kişinin kafasına çok fazla takılıyor. Sizi niye takip ediyormuş soralım. Alamadım kartı ya. Nasıl bir inatçılık bu? Burada çok fazla insan, tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Siz bu kişinin duygu dünyasını karıştırmış olabilirsiniz ama bu kişinin kendi hayatında bir karışıklık var. Yılan gibi insanlar var mesela. Az önce de bahsettim bakın şu kartı açmadan. Onu sevmeyen, ona düşmanlaşan, onu sokmak isteyen, aranızdaki bağlantıya zarar vermek isteyen çok fazla insan görüyorum. Sizinle iletişim kurmuyorsa bu tarz insanların bu bağlantıya daha fazla zarar vermesini istemediği için aslında düşüncesinde bir sonraki sorumuzun cevabı da geldi. Orayı da detaylandırırım ama bir sonraki sorumuzda neden karşı tarafa bu belirsizliği yaşatıyorsundu? Kendi hayatındaki pürüzleri, sıkıntıları size yansıtmak istemediği için olabilir. Hepiniz için geçerli olmaz ama burada bir yasak ilişki söz konusu olabilir. Yani ben sana dair çok yüksek duygularım var, seni seviyorum ama işte benim bir yüzük mevzum var. Bu ilişki bir ihanet, aldatma durumu taşıyor. Bu yüzden de ben duyulmasını istemediğim için karman çorman bir şekilde ilerlemekten hoşlanmadığım için kendimi geri planda tutuyorum diyor. Buna benzer bir durum da bir kısmınız açısından olabilir. Diğer bir taraftan böyle bir durumla uyumlanmayacak arkadaşlarıma da şöyle bir yorum getirebilirim.
Daha önceden konuştuğunuz konularda çok yüksek derecede anlaşmazlık ya da kavga yaşadıysanız bu onun enerjisini çok karıştırmış. İşler iyice Arap saçına dönmüş. Çok karışık aslında. Bir an kolluyor ve o anla beraber bu bağlantının bitip bitmediği ya da sizi tamamen kaybedip kaybetmediği ile ilgili tekrar bir bakmaya çalıştığını da görüyorum ama bu kişinin bir derdi var. İletişimde çıkar bu. Bence size içinde kalan ve söyleyemediği şeyleri söylemeye çalışıyor fakat duyguları işin içine karıştığı için bunu söyleme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Çok fazla duygu kartları açıyorum. Su kartları çok fazla. Yengeç, akrep, balık enerjisi bu destenin okumasında yoğun olabilir. Bir de durumunuzun tekrar etmesi, tekrar bir aynı döngünün içerisine girmeyle ilgili hem bir endişesi var hem de bir isteği var olarak geldi. Bu kişinin bana biraz enerjisi karışık geliyor kartlarıma baktığımda. Duygu düşüncesinden devam edeceğim ben. Bakın adamın elinde gül var ve burada seçtiğimiz objede de güllü bir kutu. Daha farklı desteler kullanarak ya da bunu kullanmayayım, duygularına bakalım. Bu yakınlarda da bir okul var. Oradan öğrenci sesleri yansıyabilir videoya. Ya da şimdi mesela okulun zili çalıyor. Bu gürültüler oradan geliyor eğer merak edecek olursanız. Bakın haberleşme geldi. Bir saniye bakın arkadaşlar. Yani o kadar rezone olabilir. Açılımımızda zaten şu kart ile başlamıştık. Hayatına neler var dediğimde bakın çapraz bir şekilde 2 tane kılıç var. Tekrar aynı sembolizma gelmiş. Bu kişi sizinle kurduğu ya da kuramadığı iletişimden muzdarip. Yalnız şunu görüyorum, çok acı çekiyor duygusunda. Belki size adaletsizlik yaptı. Belki bir şekilde yanlış kararlar aldı. Bunu da yorumun başında söylemiştim. Yanlış seçimler yapmış demiştim. Dışarıda da hurdacı geçiyor hangi çağdaysak ama gitmiş bir hurdayı tercih etmiş olabilir ya da aldığı karar. Her şeye dikkat ediyorum şu anda, bütün algılarım açık. Aldığı karar onu hurda dolu bir yola sevk etmiş, götürmüş olabilir. Ve sürecin sonunda maalesef böyle acı dolu deneyimler yaşaması, kayıplar yaşaması, canının yanması, gam, keder, yas, gözyaşı durumlarını görmekteyim. Duyuyorsun videoya bu sesler. Hiç durdurmayacağım, hiç enerjiyi de bozmayacağım. Hurdacı. Sonrasında da hislerine arkasını döndüğünü görüyorum ama aslında size olan hisleri o kadar parlak, o kadar sıcak duyguları da var ki istese de kendisini hissizleştiremez, arkasını dönemez. O kadar etkiliyorsunuz onu. Bakın şuradaki karanlık nedenli karanlık olursa olsun, buradaki güneş ışığı da nedenli küçük olursa olsun yine de burayı aydınlatacak kuvvette. Hislerinin arkasını dönemiyor, dönemez de. Eğer zamanında bunu iletişimi bir anda pat diye keserek yaptıysa bunun pişmanlığını yaşıyor. Hah diyor, ben ektiğimi biçtim diyor. Arada yine anlaşmazlıklarınıza neden olan sosyal, kültürel, belki dini farklılıklar olabilir arkadaşlar. Bunları da bu kişinin düşündüğünü görüyorum ama canı yanıyor bu kişinin. Haberleştiğiniz konular içinde, haberleşemediğiniz durumlar içinde, mecburiyetlerden ötürü belki de hislerine arkasını dönmüş olabilir. Ama dengeler bir şekilde bozulmuş ve bu insan çok acı çekiyor şu anda baktığımda ve sizi kaybettiğini de düşünüyor. Peki neden bu kişiye bu belirsizliği yaşatıyorsun? Devam edelim. Hep bir bıçak sırtında olma durumu var bu insanda. Neden bu belirsizliği yaşatıyorsun? Hem kendine hem partnerine. Bir elim ayağıma dolaştı. Hangi desteği alsam bilemedim. Bana hiç kıvırmadan gerçek nedenleri söyle.
Hayır, yani bir yerde hisleri de bir müddet sonra sissiz hurdaya dönmüş olabilir. Ben hala oradayım. İlahi adaletin kılıcı. Bundan korkuyorum diyor. Yüzleşmekten korkuyorum diyor. Pusula gelmiş bakın. Yönümü bulmaya çalışıyorum diyor. İnsanlar topluluğuyla, dedikodular, söylentilerle alakalı bir konuda sıkıntı yaşıyormuş. Bağlı olduğu, bağımlı olduğu şeyler, durumlar olabilir. Bunlardan yana bir kurtuluşu çok fazla çaba gerektiriyor olduğundanmış. Kendisiyle kurduğu iletişim, etkileşim çok kötü, çok zayıf olduğu içinmiş. Kendisiyle böyleyken, kendi hislerine arkasını dönüyorken sizinle nasıl sağlıklı iletişim kurabilsinmiş. Omuzlarında çok fazla yük, ağırlık hissediyormuş. Yine hepiniz için geçerli olmaz ama aynı tabloyla karşılaştığım için söyleme gereği hissediyorum. Yani burada üçüncü kişi etkenleri olabilir. Yasak aşk, yasak ilişki durumları, bağlı olduğu ya başka bir durum olabilir. Bu nedenden dolayı da hayatında şu anda çok büyük bir karar alabilecek, sizinle alakalı olan duruma kendisine adayabilecek hazırlıkta değilmiş. Bu belirsizlik bundan kaynaklı ama daha çok burada gördüğüm bir yönsüzlük, yön bulamama, yüzleşmek istememe, hazır olmama, çok fazla çaba gerektiren bir durum olduğunu düşünmesi, bağlı olduğu, bağımlı olduğu kişiler, durumlar, alışkanlıklar ve insanlar geliyor arkadaşlar. Peki şu anda bir iletişim kursan dürüstçe ne söylersin? Hadi konuşturalım. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Ben açılımda sizden yana bir kıskançlık ya da bir sıkıntı görmedim ama tartışmalar, anlaşamamalar farklı insanlardan kaynaklanıyorsa eğer bu mesajı kendinize göre alabilirsiniz. Yani aşkın bıçak sırtında olduğunu gördüğüm, ya iki kılıç ya da iki karar arasında kaldığını söyleyebileceğim durumda sizin aranızda şuna benzer bir muhabbet geçmiş olabilir. Ya o ya ben, tercihini yap. Siz de böyle bir durum içerisinde bu kişiyi sıkıştırdıysanız eğer içinden çıkamadığı bir durum olduğundan dolayı öfkelenmiş ve üzüntüsünü bu şekilde size yansıtıyor olabilir arkadaşlar. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Evet, yani aşması gereken durumlar olduğunu görmekteyim. Karmik durumlar olabilir onun hayatında. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Zaten gelmişti, canı yanıyor demiştim, üzgün demiştim. Belki siz onun güneşiydiniz. Az önce karşılaştık ya o tablo ile, arkasını döndü. Sonra gördü. Burada oldu her şey. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ben biraz da böyle yorumlarken zaten hani herkesin hayatı zor. Sıkıntılı, stresli zamanlar geçirebiliyoruz. Zaman zaman espriye vurarak, zaman zaman hani gülümseyerek anlatmaya çalışıyorum. Yoksa buradaki enerjinin altından ben de kalkamam. Şey diye düşünmenizi istemem. Aa, bu kişi üzgünmüş de Lilyum da buna gülüyor orada diye düşünmenizi istemem. Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm. Düşünüyor zaten. Beni affetmeni istiyorum. Evet, bir hata yapmış bu kişi. Hak etmediğiniz şeyler yaşatmış size. Birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum. Evet. Unutmamış sizde. Ama el mahkum diyor, bir şeylere sıkışmış olduğunu görmekteyim baktığımda. Peki şunu soracağım son olarak. Bu durumları düzeltmek adına herhangi bir çaban, eylemin olacak mı? Çaba gerekiyor demiştin. Çabalamam gerektiğini biliyorum demiştin. Çabalayacak mısın?
Yani bu konuyu masaya çevresindeki en yakın gördüğü arkadaşlarına anlatıyor, masaya yatırıyor olabilir. Düşünüyor arkadaşlar ama daha çok bir iletişim kurma düşüncesinde, doğrudan bir durumu kurtarma çabasından ziyade sıkıntılarını, stresini, üzüntülerini çevresinde en yakın gördüğü kişilere anlatma. Belki bir oyun, belki bir içki masasında birileriyle paylaşma durumunu burada bana anlatıyor. Bunu yapacak gücüm yok diyor. Bakın buradaki kişi yatıyor. Fiziksel anlamda yorgun olabilir, hasta olabilir, kendisini çok enerjisiz hissediyor olabilir. Bana çabalayacağım demedi ama bir iletişim lazım, bunu biliyorum diyor. Bu masada da bir mektup var gördüğünüz gibi. Bu sizin için hazırlanmış bir iletişim paketi de olabilir onun kafasında, içinde şu anda yer alan. Zamanı gelince ben bunu ona postalayacağım, göndereceğim. Onunla konuşacağım ama şimdi bunu buraya koydum. Gidiyorum, enerjim yok. Yatağıma uzanıyorum diyebilir. Bana böyle bir tablodan bahsetti. Daha çok iletişim kursak da kurmasak da bu yaşadığımız durumlar nedeniyle ben zaten bittim. O beni zaten şu saatten sonra affetmez ya da onu çok üzdüm. Şimdi üzülme sırası, kaybetme sırası bende şeklinde düşündüğünü görüyorum. Yine de bir iletişim öngörüsü geliyor. Peki sonuç ne olur? Ortak geleceğinize de bakalım. Bu son iki kısım bu açılımda yoktu. Ben şu an içimden geldiği gibi bakıp ekliyorum. Aslında kendini düşürmeye çalışan karttı şu. O nasıl bir atlayıştı? Sonuç ne olur? Bu kişi sizden uzakta ise bu uzaklıkları yakın etmekle ilgili belki bir hane ev gündemi olabilir. Aynı evi paylaşıyorsanız ya da aynı evle alakalı, aynı evin içinde olmayla ilgili bir hayal, bir gündem söz konusu ise buradaki sorunu çözmek adına bir şeyleri mercek altına alabilir arkadaşlar. Eve dönebilir, eve nasıl dönebilirim diye düşünebilir ama şu anda ağır aksak ilerleyen ve bir beraberseniz de sıkıntı yaşadığınız durumlara dair de bir ayrılık olabilir baktığımda. Ama siz ayrı da olsanız bu kişi sizden fiziksel anlamda uzakta da olsa hep onun güvenli bölgesi, sığındığı liman, bir ev gibi sıcak yeri olarak kalırsınız. Burada baktığımda bunu görmekteyim. Tabii burada mercek altına alıp büyüten kendisi aynı zamanda ama bunu siz de yapacaksınız olarak görüyorum. Ne varmış bir bakayım. Bu durumu biraz daha irdeleyeyim, büyüteyim diyeceğinizi görüyorum baktığımda. Benim elim de teknolojik olarak alışmış, hemen akıllı telefonlardaki büyütme hareketini yapıyorum. Belki de kendisi son zamanlarda senin hakkında düşünüyorum diyordu ya, yazışmalarınızı büyütüp okuyor, fotoğraflarınıza bakıyor. Olabilir, neden olmasın? Şu arka planda da bir kalp teması var. Duygularına bakacak olabilir. Ben bu açılımda açıkçası direkt bir kavuşma, bir araya gelme göremedim. Ama sıkıntılar ve sorunların çözüme kavuşması için bu kişi çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor. O çabayı sarf edecek enerjiyi kendisinde bulamıyor. Biraz daha zamanı ötelediğini, bir müddet daha sabit kalacağını ve hareketsiz kalmayı tercih edeceğini görüyorum. Ama arasında zaten uzaklık olan arkadaşlarım için bu mesafeyi kapatmak adına bir yolculuk yapabilir. Evet, kırmızı için söyleyeceklerim benim bu kadardı. Yorumlarda benimle etkileşimde bulunmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci desteğe geçiyoruz. Mavi küreden devam ediyoruz. Evet, önce bu kişinin genel enerjisi ve hayatında neler var? Bundan başlıyoruz.
Şimdi bizim açılımımızın asıl konusu belirsizlik, iletişim problemi. İşte neden ne tam geliyor ne tam gidiyor tarzındaki durum. Ama ben buradaki kartların kombinasyonlarına baktığımda bana böyle bir durumun içindeymiş gibi anlatmıyor bu kişi. Yani sizinle bir gelecek planladığını, tamamlanmak istediği kişinin, evlenmek ve bir hayat kurmak istediği kişinin siz olduğunu, her şeyin farkında olduğunu, sizi bir imparatoriçe veya dinleyen eril arkadaşlarım için imparator olarak gördüğünü falan anlatıyor. Şimdi sorunlar, sıkıntılar kısmında kartları açtıkça daha fazla şekillenir ama siz bu kişiyle en son yüz yüze oturup bir görüşme yapmışsınız. Bu görüşmeye şahit olan, bu görüşmeyi yaptığınızı bilen başka insanlar da olmuş olabilir. Sizi çok fazla hayalinde kurup canlandırıyor. Hayatına neler var diye sorduğumda sizin enerjiniz de yansıdığı için bu şekilde anlatıyorum. Sizi çok verimli, yaratıcı, hayatına dokunduğu her şeyi güzelleştiren birisi olarak değerlendirip nitelendiriyor. Ve siz şöylesiniz ona göre. O, ben bir şey söylesem de söylemesem de, yapsam da yapmasam da benim gerçek yüzümü, niyetimi, ne hissettiğimi, ne düşündüğümü çok güzel anlıyor. Ve içinden gelen sesi dinleyerek hareket etmesine hayranım diyor. Benim içimdeki karmaşayı ve huzursuzluğu da çözüme kavuşturabiliyor, hayatıma denge getiriyor diye düşündüğünü görüyorum. Yok biz böyle bir durum yaşamıyoruz diyorsanız da onun görüştüğü, konuştuğu farklı bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Ama hayatında onun hayatını düzene koyan kişinin kendisi olduğundan ziyade farklı bir kadın etkisini daha çok görmekteyim. Dinleyen eril arkadaşlarım da şöyle alsınlar. Bu videoyu izlediğiniz kimi düşünüyorsanız, bazı eril arkadaşlar 2-3 kişiyi beraber de düşünebiliyorlar. En çok kimi düşünüyorsanız öyle diyeyim yani. Bu kişi kendi hayatında hiç kimseye ihtiyaç duymayan, tek başına her şeyi yapmaya alışmış, içinden gelen sesi dinleyen ve bolluğu, bereketi yerinde olan, kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir kişi. Böyle diyebilirim. Durumları çok güzel analiz edip hayatına çok güzel çeki düzen verebilme becerisine sahip. Hayatına neler var diye sorduk. Sizinle alakalı düşüncesi de geldi. Peki sizle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye devam edelim. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Kolektif enerji olduğu için midir nedir? Bu karışıklık ve belirsizlik içerisinde hep üçüncü kişi, üçüncü durumlar çok fazla geliyor. Bu kişinin sizinle ilgili düşüncesinde şöyle bir durum söz konusu. Siz bu kişinin içerisinde uyuyan bir hayvanı uyandırmışsınız sanki. Yani biz buna bir kurt diyebiliriz, bir yılan diyebiliriz. Belki hani daha vahşi bir hayvan diyebiliriz ama bu kişi bundan çok rahatsız olmuş. Onun gizli bölgesine, iç dünyasındaki farklı kapılarına, belki en derin dehlizlerden geçerek, hiç kimseyi oralara almadığı, sokmadığı yerleri siz görerek bu kişinin içinde bir şeyi açığa çıkarmışsınız ve bu kişi bundan çok korkmuş. Aşık olmaktan korkmuş, ne yapacağını bilememiş, eli ayağına dolaşmış, duygusal patlamalar yaşamaktan korkmuş, uzunca zamandır derinlere gömdüğü duyguları, yüzleşmek istemediği, asla yüzeye çıkarmak, kendisinin bile görmesine katlanamadığı durumlara siz şöyle bir dokunmuşsunuz ve sihirli bir kapı açılır gibi orayı açmışsınız. Buna çok da bir anlam veremediğini görüyorum. Hazırlıksız yakalanmış. Az önce de dedim ya, siz birisinin kendisi de olsa, başka bir insan da olsa, konuşsa da konuşmasa da, bir şey yapsa da yapmasa da niyetini kendi
gerçeğini, iç yüzünü görüp çok güzel hissedebiliyorsunuz diye. Bu kişinin tedirginliğinde de bu geliyor. Aynı zamanda onun kafasını karıştırdığınızı da görüyorum baktığımda. Ne yapacağını bilememiş sizinle. Duygu dünyasında bir karışıklık var. Karar almaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde de bir yargıya, bir karara varacak ama farklı bir engel çıktı burada. Buraya ekstra kartlar açacağım. Üçüncü kişi engeli olabilir. Eğer size karşı bir yanlış yaptıysa bu yanlışla beraber ben ektiklerimi biçeceğim. Ağzımın payını karşımdaki insan bana verecek diyebilir. Bakın fareler. Her taraftalar ve kemiriyorlar her tarafı. Bunlar farklı insanlar arkadaşlar. Onun iç kuruntusu, içini kemiren durumlar da olabilir elbette. Stres, anksiyete, korku, yalanların açığa çıkması, korktuğunun başına gelmesi gibi durumlar da var ama bakın buradaki pencereden buradaki kilere, mutfağa güneş ışığı sızıyor. Her şeyi net bir şekilde belli ediyor. Aynı güneş şuradaki bulutlarda da var bakın. İkisi de aynı taraftan yansıyor. Demek ki bizim okumalarımızda sol kısım geçmiştir. Geçmişteki bir şeye ışık tutuyorsunuz siz bu kişinin ya da geçmişte size yaptığı durumlar ya da belki söylediği yalanlar, üstünü kapattığı sırlarla ilgili duruma siz güçlü sezgilerinizle ya da zekanızla beraber oraya kör edici, içte haşerelerin memnun olmayacağı bir ışık yansıtıyorsunuz gibi gözükmekte. Bu avize küpe olarak adlandırdım. Çok garip geldi. Duygu dünyasında size dair çok büyük bir karmaşa var. Sevgi de görüyorum, aşk da görüyorum. Çünkü kupa birlisi gelmiş burada ama aşktan çok fazla gözünün korktuğunu da görüyorum. Hayır hayır diyor, bu benim için yeni bir başlangıç. Hazır değilim ben buna. Böyle bir şey olmamalı dediğini görüyorum. Devam edelim mi buraya? Başka neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Aranızda kırıcı sözler olduysa bu kırıcı sözlerden sonra, eylemlerden sonra pişmanlık duyduğunu görmekteyim ama ona göre siz ona arkanızı dönmüş gitmişsiniz. Kapılarınızı ona kapatmışsınız. Sizin gözünüzde bir şan, itibar, saygınlık kaybettiğini düşünüyor. O kapıların ona kapandığını düşünüyor ama açılabilir. Ya da kendi içinde açılmasından korktuğu o kapı vardı ya, siz bu kapıyı açabileceksiniz olarak gördüm. Ya arkadaşlar, ben hep bu cümleyi kullanıyormuşum gibi geliyor ama hepiniz için geçerli olmaz. Yasak ilişki durumu olabilir. Ya farklı bir kadın. Aranızda belirsizlik neden böyle, neden bir geliyor bir gidiyor, neden netleştirmiyor diye düşündüğünüz durumlarda onun hayatını kurcalayan ve sizin çok daha öğrenmenizi istemediği, ben ilahi adaletin tokmağını kafama yiyeceğim, o kılıcı hayatımda göreceğim, bundan da çok son derece korku içerisindeyim, çok korkuyorum dediği durum bu işte. Bunu da görüyorum. Pekala. Neden karşı tarafa bu belirsizliği yaşatıyorsun? Aslında açılımlar bir bütün olduğu için burada da bazı cevaplar geliyor ama devam edelim. Bu belirsizliği neden yaşatıyorsun bu videoyu izleyen arkadaşlarıma? Bazen de şöyle oluyor. Size belirsiz gibi gelen bir durum karşı tarafa hiç de belirsiz gelmiyor. Yani onun açığa çıkmasından korktuğu durumlar dolayısıyla kendisini kasıt olarak geri planda tutması sizin açınızdan belirsizlik olarak yorumlanabilir. Buna da dikkat edin. Böyle de olabiliyor çünkü. Çok ilginç. Aynı kart karıştırmama rağmen buraya da geldi. Hani ev, hane, farklı insanlar, konuşmalar, anne ya da anneden kaynaklı bir problem, farklı bir dişilden kaynaklı bir problem olabilir. Gerekli temizlenmeler, arınmalar benim hayatımda henüz olmadığından dolayı, yani bir huzursuzluk, tartışma ya da etrafımdaki insanlarla, belki komşularımla ya da hane içindeki kişilerle sıkıntı yaşadığımdan dolayı sana da böyle belirsizlik gibi gelebilir diyor. Of, talihsizliğe bakın, yangın çıkmış.
eviyle alakalı büyük bir uğursuzluk da olabilir. Ay, kimisi için de yani yangın çıkma diyesim geldi evinde ya da iş yerinde. Tabii bu iç dünyası da olabilir. Yani hayatımda o kadar büyük bir talihsizlik var ki diyor. Bakın, burada cayır cayır yanan bir ateş var. Burada da sular damlıyor. Bir şeyleri söndürmeye çalışıyor bu kişi. Ya da mesela gönül evi diye isim geldi ya. Gönül evini ya da sizin gönül evinizi yakıp yıkmıştır. Orada bir yangın çıkarmıştır. Şimdi bunu söndürmenin yollarını bulamıyordur kendi içinde. Bir talihsizliğe gömülmüş olabilir. Tabii gözyaşı çağrıştırdı bende şu da. Buraya biraz daha devam edeceğim. Burada bana göre bir belirsizlik yok bu arada. Evet, kendi duygu durumunda olabilir. Ama neyi niye yaşadığınızı oturtabilen bir insan. Burada kuracağı iletişimin ya da atacağı adımın sürekliliği, devamlılığı ve bağlayıcılığının olmasıyla ilgili bir düşünceye sahip. Aslında adım atacak olarak da gördüm ben. Belki de zamanında yakıp yıktı ama sizin söndürdüğünüz o yangın yerine bir gelişi, bir adımı var. Fakat kötü etkileşimde bulunmak istemiyor. Bu kişide de çok fazla üçüncü kişi etkileri geldi. Peki bunun için ne yapacaksın? Yani bu belirsizliği gidermek için nasıl adımlar atacaksın? Çabalayacak mısın? Senaryolar çok değişken. Yani bu kişi farklı birisiyle bir bağlantıdaysa ben başka bir yere bağlayayım diyebilir. Yani sizinle öylesine görüşmek isteyebilir ya da sadece yani gözden uzakta, insanların olmadığı bir yerde görüşmek isteyebilir. Yine de bir görüşme, konuşma yapacağını görüyorum ama siz bu kişiden bir sadakat bekliyorsanız eğer, farklı birisiyle bir bağlantısı var. Üçüncü kişi etkisi çok fazla geliyor burada da. Ve yine baktığımda belirsizlik görmüyorum. Eğer sizin bu kişiyle netleşmemiş bir yüzük durumunuz var ise, bu yüzük konusu, evlilik konusu bizim için askıda diyorsanız eğer, bu konuyla alakalı bir güven anlaşmasına ihtiyaç duyduğunuzu da görüyorum. İki yönlü geliyor yani. Kısmen bir sadakat geliyor. Kısmen kumar oynadığı geliyor. Şansını denemek istediği geliyor. Yine de bir şansını deneyecek arkadaşlar. Yoğun bir çaba göremedim baktığımda. Farklı etkiler, etkenler geldiğinden dolayı. Ama düşünüyor, ben bir iletişim kurayım, bir adım atayım diyor. Fakat bunun devamında istikrarlı bir şeyin olabilmesi için bu engellerin temizlenmesi lazım. Kiminiz için de anne kartında olduğu gibi belki de bir anne figürüdür. Hani illa tutup da bir farklı ilişkide olduğu kişi değildir. Şimdi bir konuşturalım. Ne söylersin? Dürüstçe. Şu anda iletişim kursan ne söylersin? Duygularımdan emin değilim. Evet. Zaten bulutlar kartı da gelmişti. Korkutuyorsunuz onu. Yani hem etkilendiğini görüyorum, hem korktuğunu görüyorum, hem de karışık hissettirdiğinizi görüyorum ona. Dolayısıyla bu problemi çözebilecek gücü de kendinde bulamıyor. İyice karışmış, anlayacağınız. Benden ne yapmamı istiyorsun, anlayamıyorum. Karışık hissettiği için anlayamama olabilir elbette ama çıkışma gibi de alabilirsiniz. Daha ne yapayım der gibi. Ya da zaten duygularından emin olamamış haliyle, ben kendimden, duygularımdan şu an emin değilken benden ne yapmamı istiyorsun ki der gibi de olabilir. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Evet, bunu gördük zaten. Anne kartı gelmişti. Çok fazla kişi var demiştim bakın. Bu sorunlarla beraber de
sizle ilgili durumları halledebilecek gibi durmuyor. Aslında size belirsiz gelen durumlar onun için çok belirsiz değil. Evet, duygularında bir karışıklık var. Ama burada kabak gibi gözüken durumlar ile size söylemlerde bulunuyor. Başka ne söylersin? Pişman mısın? Bu soruyu her yere çekebiliriz. Yaptıklarından pişman mısın? Söylediklerinden pişman mısın? Benimle beraber olduğun için pişman mısın? Gibi. Artık bu yolculuğun farkındayım, işaretleri görmezden gelemem daha fazla. Korktuğu için görmezden gelmeye çalıştığı evrelerden geçmiş olabilir. Ama hani siz o kapıları bir şekilde açmışsınız. Belki görmek bile istemediği, kapattığı, sırlarla dolu odasına, sırlar odası, oraya kocaman bir ışık tutmuş olabilirsiniz. Gözlerini kapatsa da kapatamayacağı, görmezden gelemeyeceği. Dolayısıyla burada bundan bahsediyor. Şu an sorunlarımla baş etmeye çalışıyorum. Lütfen beni anla. Bu kadar olabilir. Ailemle ve çevremle sorunlarım var kısmının altına konumlandı. Anlayış istiyormuş sizden. Bu mavi biraz daha sıkışık ve sıkıntılı geldi bana arkadaşlar. Sadece bir tane sonuç kartı almak istiyorum. Bu sorunları çözebilecek misin? Hayatında iyiye giden değişimler, bir takım planladığı şeylerin yolunda gittiğini görmeler olabilir. Bunu bir yolculuğa da bağlıyor kendisi. Daha iyiye gidecek bir süreç olacak diyor. Ama şu an için bundan bahsetmiyor ya da yakın geçmişte yaşadığınız o durumları neden halledemediğiyle ilgili mesajları size bu şekilde aktarıyor. Evet arkadaşlar, mavi küpe içinde benim yorumum, söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarda lütfen benimle etkileşimde bulunun, olur mu? Tekrar video çektiğimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.